Herkese merhaba. Bugünkü anlatımımızda sizi sıcacık bir hikayenin içine davet ediyorum. Konumuz ne mi? Minik bir kedi, kaybolan çok sevdiği oyuncağı ve hiç beklenmedik şaşırtıcı bir keşif. Hadi hikayemizin geçtiği yere gidelim. Gözünüzde canlandırın. Masmavi bir gökyüzü, yemyeşil, cıvıl cıvıl bir bahçe ve bu bahçenin içinde şirin mi şirin bir ev. Tam da her şeyin huzurlu ve yolunda gittiği o anlardan birindeyiz. Peki bu evin neşesi kim dersiniz? İşte karşınızda hikayemizin kahramanı. Adı Pamuk ve adı gibi bembeyaz, yumuşacık tüyleri var. Ama sakın bu sakin görüntüsüne aldanmayın çünkü kendisi bir o kadar da meraklı. Evet, hikayemizin ilk bölümüne geldik. Pamuk'un kırmızı yumağı. Olaylar, Pamuk'un gününe neşe katan kusursuz bir sabahla başlıyor. Gelin bakalım o sabah neler olmuş. Pamuk bir sabah gözlerini açıyor ve ne görsün? Karşısında duran o şeye inanamıyor. Kıpkırmızı yepyeni bir yün yumak. Onun için bundan daha güzel bir hediye olabilir miydi? Tabii ki Pamuk durur mu? Hemen yumağıyla oynamaya başlıyor. O minik patileriyle yumağı bir o yana bir bu yana yuvarlıyor. Bazen çiçeklerin arasından geçiriyor, bazen salıncağın altından. Adeta bir avcı gibi üzerine atlıyor, sonra bir sihirbaz gibi havaya fırlatıyor. Kısacası bütün sabahı bu kırmızı yumakla keyif içinde geçiyor. Tabi bu kadar oyunun sonunda tatlı bir yorgunluk çöküyor bizim pamuğa. Çok sevdiği yumağını oradaki büyük mor bir çiçeğin yanına usulca bırakıyor ve en sevdiği güneşli köşeye kıvrılıp mışıl mışıl bir uykuya dalıyor. Şimdi de hikayemizin ikinci bölümüne, yani işlerin biraz karıştığı o ana geldik. Yumak nereye kayboldu? Pamuk o tatlı uykusundan uyandığında o huzurlu anın yerini büyük bir gizemin alacağından habersizdi tabii. Şöyle bir geriniyor, esniyor, gözlerini ovuşturuyor. Aklı fikri tabii ki kırmızı yumağında. Hadi diyor kaldığımız yerden oyuna devam. Ama etrafına bakındığında bir tuhaflık seziyor. Hemen yumağı bıraktığı mor çiçeğin yanına koşuyor. Yok. Salıncağın altına bakıyor, orada da yok. O yepyeni kıpkırmızı yumağı sanki yer yarılmış da içine girmiş. Pamuğun kalbi küt küt atmaya başlıyor. Ama Pamuk öyle hemen pes edecek bir kedi değil. Hayır, hayır. Üzülmeye zaman yok diyor kendi kendine. Ben meraklı ve cesur bir kediyim. O yumağı kim aldıysa bulacağım. İşte o an bir karar veriyor. Ve böylece hikayemizin 3. bölümü başlıyor. Bahçedeki dedektifler. Evet, yanlış duymadınız. Bizim minik Pamuk artık bir dedektif. Patilerini sıvıyor ve bu gizemi çözmek için bahçede bir soruşturma başlatıyor. Peki bir dedektif ilk ne yapar? Elbette tanıkları sorgular. İlk olarak bahçenin en geveze sakini Serçe Tonton'un yanına gidiyor. Tonton, ben görmedim ama belki havuzun oradakiler bir şey görmüştür diye bir fikir veriyor. Ama asıl büyük ipucu bahçenin en yaşlı ve en bilge sakini kaplumbağa Tostos'tan geliyor. Tostos her şeyi görmüş. Ve Tostos anlatmaya başlıyor. Diyor ki, bir şüpheli vardı, kocaman siyah kulakları olan sevimli bir köpek. Kırmızı yumağı burnuyla ite ite oynuyordu. En sonunda bahçenin sonundaki o büyük çalılıklara doğru gittiğini gördüm. İşte bu, pamuğun aradığı ipucu ayağına gelmişti. Ama bir sorun var. O büyük çalılıklar, bahçenin en gizemli, en tekinsiz yeri. Pamuğun normalde yanından bile geçmeye korktuğu, gölgelerin ve tuhaf seslerin olduğu o yer. Ve işte geldik hikayemizin doruk noktasına. 4. bölüm, Çalılıktaki yeni dost. Pamuk şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya korkup geri dönecek ya da gerçeği öğrenmek için o korkutucu çalılıkların içine girecek. Kendi kendine fısıldıyor, cesur ol Pamuk. Derin bir nefes alıyor, bütün cesaretini topluyor ve o yumak hırsızıyla yüzleşmek için çalılıklara doğru ilk adımını atıyor. Yavaşça, sessizce çalılıkların arasına süzülüyor ve yaprakların arasından baktığında karşısında kötü, korkunç bir hırsız görmüyor. Gördüğü tek şey yumağa üzgün üzgün bakan Tombiş adında sevimli bir köpek yavrusu. Tombiş pamuğu görünce hemen mahcup bir şekilde "Hav hav, çok özür dilerim küçük kedi," diyor. O kadar parlak ve kırmızıydı ki onu bir top sandım. Sadece oynamak istemiştim. Meğer her şey kocaman bir yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. İşte hikayenin en güzel yanı da bu, değil mi? Başta ne vardı? Kayıp bir oyuncak ve bir hırsız şüphesi. Peki sonunda ne oldu? Basit bir yanlış anlaşılma ve kazanılan yeni bir arkadaş. Bazen sorun olarak gördüğümüz şeyler aslında bambaşka kapılar açabiliyor. Tombiş o kadar üzülüyor ki hemen pamuğa yardım ediyor ve yumağa takıldığı yerden kurtarıyorlar. İşte o an Pamuk oyuncağını geri kazanmaktan çok daha değerli bir şey bulduğunu anlıyor.
Tombiş'e bakıyor ve onu oynamaya davet ediyor. Ve o günden sonra bahçenin en iyi arkadaşları onlar oluyor. Yani şöyle bir düşünelim. Başlangıçta ne vardı? Kaybolan bir oyuncak. Sonuç ne oldu? Kazanılan iki sıkı dost. Pamuk kaybettiği bir şeyin peşinden cesurca giderek aslında hiç aklında olmayan çok daha güzel bir şey bulmuş oldu. Bu hikaye bize şunu düşündürüyor değil mi? Acaba hayatta karşımıza çıkan ve sorun olarak gördüğümüz şeyler aslında keşfedilmeyi bekleyen bir dostluk, yeni bir fırsat olabilir mi? Belki de bazen olaylara korkuyla değil de biraz merak ve nezaketle yaklaşmak en güzel sürprizleri beraberinde getirir. Ne dersiniz?